Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Yapay zeka SEO serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin bu bölümünde de Google tarafından yaklaşık bir ay önce duyurulan ve bence AI SEO yani yapay zeka SEO çalışmaları için önem arz edebilecek bir konudan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Konumuzun adı OKF, yani İngilizce olarak anlatmamız gerekirse Open Knowledge Format. Türkçe'ye çevirirsek de açık bilgi formatı. OKF adını verdiğimiz şey Google Cloud üzerinde bir blok olarak duyuruldu. Burada amaç web sitelerinin hangi amaca hizmet ederse etsin, sahip olduğu organizasyonel bilgileri yani temsil ettiği şeyleri açık bir bilgi formatıyla paylaşmak ve bu bilgi formatının AI agentlar tarafından veya insanlar tarafından çok daha kısa bir sürede anlaşılabilir, erişilebilir bir şekilde yapılandırılmış olarak sunulmasını sağlamak olacak. OKF'yi kısaca böyle özetleyebiliriz. Aslında web sitenizle ilgili, kurumsal sitenizle ilgili veya e-ticaret sitenizle ilgili organizasyonel şemanızın, verdiğiniz, internette yayınladığınız ürünlerinizin, bilgilerinizin yapısal bir formatta sunulması. Ve tabii ki de burada asıl amacımız AI agentlara bunu daha anlaşılabilir bir şekilde sunmak. OKF ile ilgili blokları incelediğimizde en azından Google'ın paylaşımını incelediğimizde aslında içerisinde bir yapılandırılmış paketlendirme, aynı sitemap gibi bir yapının olduğunu görüyoruz. Ve burada karşımıza çıkan tüm yapılar aslında bir MD yani Markdown dosyası olarak verilmekte. Markdown dosyaları da bildiğiniz gibi yapay zekaların en sevdiği formatlardan bir tanesi. Çünkü daha az token tüketiyorlar, daha az maliyetliler ve bilgiye ulaşmanın en iyi yollarından bir tanesi AI agentlar için. Bunu da diğer bloklardan da yine SEO bloklarından da incelediğimiz kadarıyla denemeye karar verdik ve bir projemizde OKF adında sayfa üzerinden bunu sunuyoruz. Bildiğiniz gibi web sayfalarında oluşturacağınız tüm klasör yapılarını slash altına vermeniz gerekiyor ve biz de OKF'yi bu şekilde vermeye başladık. Bununla ilgili temel dokümanı da yine size açıklama kısmından vereceğim. Tabii bu net bir doküman olarak ele alınmamalı. Bir blok olarak, tanıtım bloğu olarak düşünülebilir. Burada amacımız LLM'lere sitemizde ne var ne yok, biz ne sağlıyoruz. Aynı LLM TXT'de verdiğimiz gibi tüm bilgilerimizi yapılandırılmış bir şekilde vermek ve yapay zeka SEO çalışmalarınıza fayda sağlamasını ummak. Neden ummak terimini kullanıyoruz? Çünkü yapay zeka SEO çok yeni bir şey ve hep denemeler üzerinden aslında metodolojilerimizi geliştirmekteyiz. Burada yaptığımız deneme de yine örnek olarak Google tarafından sunulduğu gibi projemize uygun bir mimari oluşturmak olacak. Bu projemiz YouTube SEO çalışmalarında kullanılabilecek araçları barındırmakta olan AI tabanlı bir tool. Ve bu tool'da da OKF adlı bir sayfayı açarak AI agentlara ve human'lara iki ayrı direktifle bunları sunuyoruz. Aslında agentlara, bu sayfayı ziyaret edecek agentlara burada bir brief veriyoruz. Bu briefte de ilk olarak OKF'nin indeksini, yani söz konusu dosyada ne yer aldığını net bir şekilde belirten genel dokümanımızı vermekteyiz. Bu dokümanda sitede yer alan tool'lar, konseptler, temel mantığımız, guide'lar, kullanım guide'ları, company ile ilgili genel detaylar. Bu bence EEAT için çok önemli. Brand reputation için, markanızı tanıtmak için, organizasyonunuzu tanıtmak için oldukça önemli. Arkadaşlar ve logları, yani change logları, ne gelişti, yeni neler oldu gibi detayları vermek için önemli bir doküman ağı kurduk. Burada amacımız bizim geliştirdiğimiz yeni feature'ları da aslında AI agent'lara daha net bir şekilde, hızlı bir şekilde sunabilmek. Tool'larda da amacımız direkt olarak SEO'daki görünürlüğümüzü arttırmak. Örneğin tool'un index dosyasına gidelim. Bakın burada tool'umuz nedir? Hangi sayfadan ulaşılabilir? Her tool için ayrı bir MD yine oluşturduk arkadaşlar. Şöyle onları da yan sekmede sizlere göstereyim. Söz konusu tool ne hedefliyor? Ne yapıyor? Amacı nedir? Bunlarla ilgili yine title, meta description yer alan, son güncelleme tarihi yer alan detayları çok net ve kısa bilgilerle veriyoruz. Ve tool'a ulaşılabilecek linki de buradan veriyoruz arkadaşlar. Diğer tool'lar da burada görülebilmekte. Company kısmına geldiğimizde de company'miz nedir? Amacı nedir? Detayları nedir? Fiyatlar nelerdir? Kim bu company'de çalışıyor? Nasıl ulaşılabilir gibi yine bilgileri burada sunuyoruz. Ve yine bundle olarak bir üst sayfaya ve bir alt sayfaya da relate olarak veriyoruz. Tıpkı bir iç link gibi. Aslında buradaki OKF dokümanımızda tıpkı bir blok hiyerarşisi oluşturur gibi biraz önce bahsettiğimiz o organizasyonel şemayı sunuyoruz ve yapay zekalarda görünür olmayı
amaçlıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda sorguları da aslında Google'da aradığımızda marka adının, bu markayı indekste açalı henüz bir aydan çok daha kısa süre oldu. Marka adının Google tarafından cevaplanabildiğini görmekteyiz. Ayrıca aynı markayı Facebook, Instagram, YouTube ve Google Chrome gibi yerlerden de brand reputation yani marka bilinini arttırmak amacıyla sürekli destekliyoruz ve marka ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi markamızla ilgili bilgiler buradan karşımıza artık çıkabiliyor. Ayrıca tool'lar olarak arattığımızda da yine AI bakışından burada bilgiler aldığını görmekteyiz. Bakın tüm o Tools MD'de verdiğimiz araçların hepsinin burada rahatlıkla listelendiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için oldukça iyi bir çıktı aslında. Bir de bu projenin Google Analytics sonuçlarını sizlerle birlikte bakalım. Şöyle hemen kullanıcı edinme raporlarımızı açacağız. Gördüğünüz gibi henüz yeni bir proje. Tarihimizi 90 güne çekelim. Gördüğünüz gibi projemizi açalı yaklaşık 1,5 ay olmuş diyebiliriz. Trafik kaynağımızın da en yoğun bir şekilde AI Assistant üzerinden geldiğini görebiliyoruz. Henüz yeni bir site için oldukça verimli bir sonuç. Gördüğünüz gibi 3. sırada AI Assistant'lar gelmekte kullanıcı edinme noktasına baktığımızda. Hatta geçen olarak filtreleyelim. AI Assistant'ın 2. sıraya geldiğini görebilmekteyiz. Organic Search'ten daha fazla kullanıcıyı bizlere getirmeye başlamış. Tabi bunlar çok zayıf sinyaller olsa da aslında kullandığımız sistemin, metodolojinin işe yaradığını ve en azından bizlere karşılığının olduğunu göstermek. Ayrıca burada farklı bir yapı deneyerek OKF'nin dışında LLMs-MD yapısını da burada denedik. Bildiğiniz gibi zaten LLM-TXT mantığını çokça konuşmuştuk. Bu da bir farklı deneme olarak projemizde yer alıyor. Eğer sizde AI SEO ile ilgili hedefleriniz varsa bence böyle bir denemeyi yapabilirsiniz. Peki bu OKF dosyasını nasıl oluşturduk? OKF dosyasını oluşturmak için ben Cloud Cowork'ten yararlandım arkadaşlar. ChatGPT'de olur. ChatGPT'nin de bildiğiniz gibi Cowork'ü çıktı, Codex olur. Hepsi işinize yarayacaktır. Buraya gelip projemizin ana sayfasını, sitemap'ini, temel olarak projemizin hedefini belirleyen bir paragrafla, promptla veriyoruz ve bizim için OKF hiyerarşisini MD dosyaları olarak oluşturmasını istiyoruz. Bunun için de yine referans olarak vereceğimiz bu blog linkini iletebilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden gidip özel bir teknik destek almanıza, sıfırdan kod yazmanıza gerek yok. Tabii bunu yapan araçlar da var. Ancak ben Cowork'ün burada çok iyi iş yapacağını düşünüyorum ki benim adıma bunu gerçekleştirdim. Oluşturduğu bu dosyada yine bir klasör gibi sitemizin içerisine eklenecek. Sitemizin kök dizinine eklenmesi yeterlidir. Amacımız burada ulaşılabilir bir sayfa olarak sitemizde barınması. Bu sayfa altında da zaten buradaki indekste olduğu gibi tüm MD'lerimiz listeleniyor olacak ve birbirine related olarak verdiğimiz için de aslında gidip taranabilecekler, keşfedilebilecekler. Bunlar da bizim için önemli detaylardan bazıları. Ayrıca analitiğe bakmışken bence Cloudflare'e de bakabiliriz. Söz konusu projenin Cloudflare'da AI Crawl Control alanına girdiğimizde son bir günde AI dokümanlarından 225 istek aldığını, tarama isteği aldığını görmekteyiz. Özellikle Apple'dan, Google'dan, OpenAI'dan bunlar gelmekte ve bu sadece bir günlük veriyi bizlere göstermekteymiş. Hemen bakalım. Özellikle OpenAI'nin taradığı sayfalara bakalım. Burada LLM-TXT'mizi taradığını görüyoruz. Sitemap'imize ulaşmış. LLM-MD'nin burada yine taradığını görebilmekteyiz. LLM-MD'yi orada tarıyor olması bizim için önemli detaylardan bir tanesi. Burada tarama ağını geliştirmek adına robot.txt'ye veya LLM-MD'ye yine OKF'nin detaylarını en azından link olarak vermek yine bizim için faydalı olacaktır. Şuradan yine OpenAI'yi kaldıralım. Mesela Applebot'una bakalım. Applebot'u diğerlerinden biraz daha farklı olarak JavaScript'i çok fazla tarıyor. Bakın burada göreceksiniz. Yeni açtığımız country sayfaları taranmış. Araç sayfalarının çok ziyaret edildiğini göreceksiniz. Çünkü unik bir amaca hizmet ediyor ve bilgi içermiyor. O yüzden replace edilebilmesi yani AI'ler tarafından yerinin alınabilmesi daha zor sayfalardır. Bunlara da odaklanmakta fayda var. AI görünürlük tarafında da aslında Google bizim için bildiğiniz gibi önem arz ediyor. Burada da JavaScript dosyalar taranmış. Bakın araç sayfalarımızın burada çok tarandığını görüyoruz. Bu son bir gün olduğu için çok detaylı göremiyoruz tabii ama ileri seviye bir Cloudflare paketinde bunu da görebilmekteyiz veya log dosyalarımızı analiz etmemiz gerekecek.
Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Google tarafından duyurulan OKF'nin söz konusu yapısının ne olduğu, bize SEO çalışmalarında özellikle yapay zeka SEO tarafından nasıl fayda sağlayabileceğini aktarmaya çalıştım. Denediğimiz projeden de size şeffaf bir şekilde örneklerini sundum. Umarım sizler de bunu deneyerek faydasını görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.